Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel bir bebe yünüm var. Bununla harika bir model başlayacağız. Şöyle 100 gram 250 metre uzunluğu olan iplerden. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Bu modelde ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı 3 olması gerekiyor. Yani her model 4 ilmekten oluşacak. En sonuna da 3 ilmek ekleyeceğiz. Şöyle ilmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Şöyle ilmeklerimi çıkardıktan sonra bir sıra ters ördüm. Örgümün ön yüzüne geçmek için. Lastik yapmayacağım için ben bu işlemi yaptım. Eğer siz lastik üzerine başladıysanız lastiğin ön yüzünden modeli kurabilirsiniz. Şöyle her modelimiz 4 ilmekten oluşmakta. Şöyle 4, 4, 4. En sonuna da 3 ilmek ekledim. Şişimde 19 ilmeğim var. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters, 3 ilmek düz. Şu şekilde bir modeli ayarlamış olduk. Tekrar bir ters, 3 düz. Bir ters, 3 düz örerek birinci sıra ön yüzünde devam edelim. Evet, 3 düz. Bir de sıra sonunda bir ters ilmek. Daha sonra kenar ilmeğimi düz örerek sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra burada ilmeklerimizi olduğu gibi örüyoruz. Bir düz, 3 ters. Yani düzleri düz, tersleri ters örerek devam edelim. Bir düz, 3 ters. Sıramı tamamladım. Şimdi 3. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters. Yani düzlerimi düz, terslerimi ters örerek devam ediyorum. Bir düz, 1 ters, 3 düz. Bir ters, 3 düz. Düzleri düz, tersleri ters örerek 3. sıra ön yüzünde devam ediyorum. 4 sırayı bu şekilde yapacağız. Daha sonra 5. sırada farklı bir işlemimiz var. Modelimiz oldukça kolay. Gördüğünüz gibi şöyle yeni öğrenenler bile kolaylıkla yapabilirler bu modeli. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. 3. sıramı tamamladım. 4. sıra arka yüzünde kenar ilmeğinden sonra yine ilmeklerimi düzleri düz, tersleri ters örerek devam ediyorum. Evet, bir düz, 3 ters. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. 4. sırayı tamamladım. 4 sırayı bakın bu şekilde yaptık. Altına lastik olarak istiyorsanız bu modelin burayı biraz daha uzatabilirsiniz. Şimdi 4 sıra yaptık. Yani 10 sıra, 12 sıraya da devam ettirebilirsiniz. Altında lastik oluşacaktır o zaman. 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Sıradaki 3 ilmeği keseceğim ama ortadaki ilmeğimi öne alıyorum. Bakın şöyle öndekini arkaya aldım. Diğer ortadaki ilmeğimi de öne aldım. Bu 3 ilmeğimin 3'ünü bir düz örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm.
Devamında tekrar bir artırma yaptım. Yine ilmek sayımız aynı. 3 ilmeğe tamamlamış olduk sağında solunda artırma yaparak. Aradaki tersimizi yine ters örüyoruz. Daha sonra tekrar bir artırma yapıyorum. Ortadaki düz olan ilmeğimi öne alıyorum. Bakın şu şekilde. Yani ikinci düz ilmeğimi öne aldım ve bu 3 ilmeğimi keserek tek ilmeğe düşürdüm. Devamında tekrar bir artırma yaptım. Bir ters ilmek, tekrar bir artırma. Yine geldim bu 3 ilmeğe, ortadaki ilmeği öne alıyorum. Bakın önden tekrar şişime taktım ve 3 ilmeği toplayarak kestim, tek ilmeğe düşürdüm. Devamında tekrar bir artırma yaptım. Bir ilmek ters, bir ilmek artırma. Geldim bu 3 düze, ortadaki düzümü öne alıyorum. Öne aldım. Daha sonra 3 düz ilmeğimi keserek tek ilmeğe düşürdüm burada. Tekrar bir artırma yaptım. Sıra sonunda bir ters ilmek, daha sonra bir de kenar ilmeğimi düz örerek sıramı tamamladım. 6. sıra arka yüzündeyim. Burada yapacağımız işlem kenar ilmeğinden sonra bir düz, yani düz olan ilmeğimi düz ördüm. Bu artırmalar ve diğer ilmeklerimi de 3 tane ters ördüm yine. Bir düz, 3 ters örüyorum. 6. sıra arka yüzündeyim. Bir düz, 3 ters örerek devam ediyorum. Şöyle. Evet, son sıramız. Modeli bir kez kurmuş olduk. Model böyle devam ediyor. Gördüğünüz gibi sadece 5. sırada farklı bir işlemimiz var. Diğer sıralar hepsi birbirinin tekrarı. Aynı şekilde yapılıyor. Evet. Bakın modelimiz böyle arkadaşlar. Gayet güzel bir model. Tabii ilerledikçe daha da güzel görünecek. İsterseniz bir kez daha kuralım. Burada 1. sırada ne yaptıysak aynısını yaparak devam ediyoruz. Modeli tekrar kuruyoruz. 1. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ilmek, 3 düz ilmek. 1. sıra ön yüzünde bir ters, 3 düz örerek devam ediyoruz. 4 sırayı bu şekilde yapıyorduk. Modelde kaydırma yok. Aynı şekilde devam ediyoruz. Altta nasıl kurduysak aynı şekilde. İkinci modeli de kurarak devam ediyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Bir ters, 3 düz örerek devam ettik. 1. sırayı tamamladık. 2. sıra arka yüzünde kenar ilmeğinden sonra bir düz, 3 ters şimdi. Bakın yine ilmekleri olduğu gibi örüyorum. Düzleri düz, tersleri ters. Evet, sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi de düz örerek tamamladım. 3. sıra ön yüzüne geçtim. Burada yapacağımız işlem yine aynı. İlmeklerimizi olduğu gibi örüyorum. 3. sıra ön yüzünde. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters, 3 ilmek düz. Yani ilmekleri aynı şekilde örüyorum. Düzleri düz, tersleri ters örüyorum. Evet, sıramı tamamladım. 4. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra yine aynı şekilde
Bir düz, 3 ters. Düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. 4. sıra arka yüzündeyim. Evet, kenar ilmeğimi de ördüm. 4. sıramı tamamladım. 5. sıra ön yüzüne geçtik. Yine şurada kesme yaptığımız işlemi yapacağız. 5. sıra ön yüzünde kenar ilmeğimden sonra bir ilmek ters ördüm. Daha sonra şişime şöyle bir kez doladım, artırma yaptım. Sıradaki 3 ilmeği keseceğim ama ortadakini öne alıyorum. Bakın bu şekilde şişimden çıkardım ve ön tarafa getirdim. Ve bu 3 ilmeği toplayarak kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Devamında tekrar bir artırma yaptım. Yine 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk yani burada. Bir ters, 3 düze gelince ortadakini öne alıyorum. Şöyle. Daha sonra bu 3 ilmeği önce bir artırma yapalım. Evet. Daha sonra da bu 3 ilmeği toplayarak şöyle keselim. Tek ilmeğe düşürelim. Tekrar bir artırma yaptım. Bir ters, bir artırma, ortadaki düz olan ilmeğimi öne alıyorum. Yani bu 3 düz ilmeği keseceğim. Ortadakini öne aldım ve keserek tek ilmeğe düşürdüm. Tekrar bir ilmek artırma yaptım. Bir ters ilmek ördüm. Daha sonra bir artırma, yine ortadaki ilmeğimizi öne alalım. Ve burada üçünü bir topladım, kestim, tek ilmek çıkardım. Devamında bir artırma yaptım. Tekrar bir ters ilmek, sıra sonunda bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. 5. sırayı tamamladım. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra yine ilmeklerimi olduğu gibi örüyorum. Bir düz, 3 ters. Şu artırma yaptığım ilmekler de arka yüzünde ters örülüyor. Bakın şu şekilde bir düz, 3 ters ilmek, bir düz, 3 ters ilmek örerek son sıramızı tamamlayalım. Modelimizi 2 kez kurduk arkadaşlar. Model böyle devam ediyor. Gördüğünüz gibi gayet kolay. Evet. Kenar ilmeğimi ben düz olarak örüyorum. Böyle arkadaşlar. Bakın şöyle 2 kez kurduk. Modelimiz 6 sıradan oluşuyor. İlmek sayımızda 4 ve 4'ün katları artı 3 olarak yapmamız gerekiyor. Bir parça da daha önce hazırladım. Şöyle bunu da daha önce hazırladım. Yelek önü olarak düşünün bunu da. Bu şekilde modeli kurdum. Burada lastiksiz çalıştık. Dediğim gibi bakın burada şu başlangıcı şöyle uzatırsanız şu lastik görüntüsü olacak. Aynı şekilde başlıyoruz. Şöyle 10 veya 12 sıra şurayı yapın. Burada 4 sıra beraber yapmıştık. Bunu 10-12 sıraya şöyle tamamlarsanız şurada yaptığım lastik görüntüsü oluyor. 8 ilmek de burada ön patı koydum. Bunu haroşa yaptım. Burada modelin devamıymış gibi olsun diye bir ters 3 düz uyguladım alt lastiğe de bakın. Üstte de aynı şekilde modeli devam ettirdim. Bu şekilde modeli kurarsanız, ön patı kullanacak olursanız model kurarken sonuna hani 4 artı 3 yapıyorduk ya, her model 4 ilmekten en sonuna da 3 ilmek ekliyorduk. Ön patı kullanacaksanız 2 ilmek ekleyin. Çünkü bir ilmek buradan kenar ilmeği olacak zaten. 2 ilmek ekliyoruz en sonuna. 4 artı 4 yani 4 ve 4'ün katlarını yaparsınız modeli kurarken, en sonuna 2 ilmek eklersiniz. Böyle yelek önü olarak başlayacaksanız. Eğer bu patı kullanmayacaksanız biraz önce yaptığımız gibi 4 ve 4'ün katları artı 3 olarak kurmanız gerekiyor.
Modelin arka yüzü de bu şekilde. Benim çok hoşuma gitti. Bakın şu lastik gayet güzel duruyor. Modelin devamı zaten. Lastik kullanacaksınız, bu şekilde yapın. Model gayet güzel ve kolay. Herkes yapabilir yani. Yeni başlayanlar bile kolaylıkla yapabilirler bu modeli. Yelek, süveter, hırka, bebek battaniyesi, atkı, bere hepsinde kullanabilirsiniz. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Evet, beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.